Şunu en baştan hiç dolandırmadan söyleyerek giriyorum. Cam koyup içine 3-5 tane RGB fan takan herkes kasa yaptığını zannediyor. Ama yanılıyorlar. Bugün piyasada camlı kasa dolu. Hem de gırla. Her marka kendi akvaryumunu satıyor. Peki ama karakteri olan kasa? İşte orası çok karışık. Çoğu sadece birer vitrin. İçine ne koyarsan koy sırıtan, ne yaparsan yap o ucuz hissiyatını üstünden atamayan metal yığınları. Bugün burada şu işlemci kaç derece ısınıyor diye konuşmayacağız elbette. Bugün benchmark tablolarını çizip sayılarla boğmayacağım sizi. Bugün sadece fan sayıp geçmeyeceğiz. Bu videodaki konumuz MSI Mac Pano 100 RPZ. Bir kasanın bazı insanlara neden cuk oturduğunu, bazı insanlar içinse neden sadece camlı bir kutu olarak kalması gerektiğini anlatıyor. Nasıl mı? Hazırsak başlıyoruz. Son 2 yıldır donanım dünyasında tuhaf bir dönemden geçiyoruz. Önce temperli cam geldi, sonra RGB yer, her yeri sarmış durumda. En sonunda da ön direkleri keselim, parmak olsun noktasına geldik. Herkes akvaryum görünümü yapmanın derdine ama tuhaf bir şey oldu. Cam arttıkça kalite artmadı ya. Bir sürü kasa var biliyor musunuz? Uzaktan bakınca böyle güzel, süper, falan ötesi ama içini sistem kurulumuna boğuluyor, nefes alamıyor. Vitrini var ama sahnesi yok. MSI burada başka bir yerden konuşmuş gibi. Sanki mühendislere cam olacaksa bunun bir mühendislik karşılığı olsun demişler. Pano 100 RPZ'nin olayı sadece o 270 derece cam değil. O camın arkasındaki boşluk hissi. Bu kasa parçaları sergilemekten çok onlara nefes alacak alan bırakıyor. İçinde sistem yokken bile ferah. Ve inanın bu ferahlık hissi çok az kasada bu kadar net hissediliyor. Bu kasa eline aldığında şunu fark ediyorsun. Bu kasa sığdırmak için yapılmamış. Bu kasa yerleştirmek için yapılmış. MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi anakartı koyuyorsun. Kasanın üst tarafıyla yan panelleri kavga etmiyor. Sıkış tepiş olmuyor. Ve her şey yerli yerinde. Bu kasa sana alan veriyor ama o alanı doğru kullanmanı bekliyor. Ve bakın burası çok önemli arkadaşlar. MSI Pano 100 RPZ bir ilk sistem kasası değil. Bu kasa daha önce sistem toplamış, kablo yanlış delikten geçirip parmağını kanatmış, fan yönünü karıştırıp sıcaklıkla boğmuş, artık yeter diyen adamın kasası. Bu kasa sana şunu söylüyor: ben sana en iyi alanı verdim, düzen sende. Ulan doğru topla kablolarımı diyor. Bunun içinde çok güzel bir şey var çünkü bu kasasının içinde bugün çok güçlü bir sistem kurduk arkadaşlar. Kalbinde fiyat performans canavarı AMD'nin Ryzen 5 7500F ve yeni neslin habercisi Asus Dual RTX 5070 var. Yanında da Kingston RAM'ler ve yine Kingston'ın NV3 SSD'si ile tam bir performans makinesi. Ama bu video o sistemin videosu değil. Buradaki donanımlar kasayı tanımlıyor. Kasa donanımı taşıyor. RTX 5070 burada bir yıldız olabilir fakat 7500F çok güçlü olabiliyor. Ama sahneye kuran şey elbette kasa. Pano 100 RPZ şunu başarıyor: İçine ne koyarsan koy onu olduğundan daha değerli toplu, daha yerli yerinde gösteriyor. Bu bir tasarım meselesi, bu bir oran meselesi, bu boşluğu nasıl kullanacağını bilme meselesi. Tamam, geniş, ferah ama nefes alıyor mu? Bakın burası cam kasaların yumuşak karnı. Ama MSI Pano 100R paniklemiyor. Hava nereden giriyor, nereden çıkıyor belli. Yan taraftaki o taze hava girişleri doğrudan ekran kartını ve işlemciyi besliyor. Üstelik bugün içeride bir sıvı soğutmamız da yok. Thermalight'ın Peerless Essence'ı var. Ya o devasa hava soğutma kuleleri kasanın içinde adeta bir anıt gibi duruyor. Evet ama yük altına girildiğinde fanlar çığlık atmıyor mesela. İçeride bir hava kaosu oluşmuyor. Sessizlik dinmiyorum yani. Çünkü bu kadar güçlü parçalar çalışırken bir ses çıkarır ama kontrol var. Ve uzun vadede kontrol her şeydir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Şimdi geliyoruz cam kasaların en büyük sınavına. Kablo yönetimi. Bunu net söyleyeyim arkadaşlar. Camlı kasa yapıp arka tarafı umursamayan çok fazla marka var ama MSI burada işi ciddiye almış. Arka tarafta gerçek anlamda alanı var ve Project Zero desteğiyle gelen o geçiş noktaları o kadar mantıklı ki.
Buradan geçirmez dediğin kablo bile o kadar rahatça kayıp gidiyor oradan. Ama bir uyarım var. Bu kasa yalan sevmiyor. Eğer kabloları arkada öylece bırakırsan, nasılsa ön tarafta cam var arkası görünmez dersen yanılırsın. Panoramik bir kasada her açıdan her şeyi görebiliyorsun. Özensiz kurarsan cam sana her şeyi gösterir. Düzgün kurarsan kasa seni o kusursuz görüntüsüyle ödüllendiriyor. Bu adil bir ilişki bence. Şimdi dürüst olma zamanı. Bakın, bu kasa herkes için mi? Eğer diyorsan ki ben sistemi kuracağım, her akşam masama oturduğumda o içerideki mühendisliğe, ışıktaki yansımalarına bakıp keyif alacağım, bu kasa seninle konuşuyor ama eğer diyorsan ki bilgisayar masanın altında dursun, içine bakmam, işini yapsın yeter diyorsan, dostum bu kasa sana gerçekten fazla. Bu kasa bakılmak isteniyor çünkü hani böyle gizlenmek istemiyor ve bunu alıp da gizliyorsan yani aklından zorun var diyebilirim. Ve bunu satın almadan önce kabul etmek lazım gerçekten. Cam var diye her kasa premium olmuyor arkadaşlar. Bakın buraya dikkat edin. MSI Pano 100R'da panelleri tok. Camı eline aldığında o ağırlığı, o güveni hissediyorsun. Zaten kasanın normal ağırlığı 10 kilo ve üzeri. Kasa masada hafifçe ittiğinde oynamıyor, esnemiyor ve bu detaylar o ilk gün değil, bir yıl sonra bile fark yaratıyor. Çünkü bu kasa her gün o göreceğin, o dokunacağın bir şey sonuçta. Ve kalite hissini sakın küçümsemeyin bu kasanın. Şimdi gelelim herkesin sorduğu yere. Bu kasa ucuz değil arkadaşlar ama pahalı değil. Şu an o kadar güzel kampanyalar oluyor ki biz bunu Amazon'dan aldık ve çok güzel anlık bir indirim yakaladık. Anlık dediğim şöyle 2-3 saatlik bir indirim. Bunu takip etmeniz gerekiyor ki bu linkini de zaten açıklama kısmında paylaşacağım. Tam olarak şunu söylüyor. Ben kasaya para verdim çünkü sistemdeki parçaları kıymetli diyorsan, ekran kartını ya da işlemci soğutucusunu sıradan bir kutuya hapsetmek bu ürünlere hakikaten haksızlık oluyor. Ve bu kasayı alan adam aldığı şeyin sadece saç ve cam olmadığını biliyor. Aldığı şey aslında bir sahne, bir showroom aslında. Bir kuyumcu dükkanı gibi. Bu video bir sistem videosu değil, tamam. Bu video o sistemin neden bu sahnede bu kadar devleştiğini videosu. Bakın içine koyduğunuz donanımlar, ekran kartı, işlemci, RAM bunlar değişebilir ama bu kasanın duruşu değişmiyor. Gösterişli ama bağırmıyor ve alan var ama savruk değil. Cam var ama oyuncak gibi de değil arkadaşlar. Cam var diye kasa alınmaz. Ama bazı sistemler o camın arkasında durmayı gerçekten hak eder. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.